Evet, nefis bir Chile gününden herkese selamlar. Yine dünyanın bir yerlerindeyiz. Şu an Güney Patagonya'dayız. Arjantin'den Şile'ye geçtim biliyorsunuz. Orada devam ediyoruz yolculuğumuza. Bugün şu arkada gördüğünüz dağ gruplarının arka tarafındaki Torres'e gideceğiz. Torres del Paine. Orada devam edeceğiz. Efsane şeyler göreceğiz. Bugün artık derinlere doğru iniyoruz. Bir önceki videoda teslimiyet bilincine giriş yapmıştık. Daha bilinç seviyesinde incelemiştik. Şimdi teslimiyet nedir? Tasavvuf seviyesinde teslimiyete gireceğiz. Teslim olduğunda nasıl yaşarsın? Hayat nasıl akar? Detaylarıyla beraber, hikayelerle beraber en derine inerek, anlayarak, içimize sindirerek ve bunu nasıl hayatımıza uygulayacağımız ve nasıl akışta kalacağımızı anlatacağız. Efsane bir video olacak. Kesinlikle kaçırmayın. Hazırsak nefis bir videoyla dünyanın yine en ucundan Karavan iyiydi, karavan iyiydi. Öyle çekiyordun dağlarda uyuyordum öyle bir hafta oldu. Başka bir dağda 2 hafta da orada falan. Şimdi otel falan yani. Eskiden mesela böyle hani benim iyi yerlerde kalmam lazım falan. En lüks yerde ben kalacağım falan. Baksana kibre. Ben. Benim çünkü ya. Tam tersi şimdi şey mesela. Lüks bir yerde kalıyoruz diyelim. Hani çıkıyor Booking'den bookluyorum öyle. Sonra oraya gidince şey diyorum lan. Yakışıyor mu senin gibi adamı böyle şeyler falan diye. Bilincin farklılığına bakar mısın? Bir fakirin yolculuğu, hiçliğe yolculuk. Öğreneceğiz. Hep beraber öğreneceğiz. Öğretirken öğreniyoruz. Yolculuk nefis bu arada. Manzaralar falan filan. Bakalım bugün uçuyoruz ya. Let's go. Bu video konusunun hakkı burasıydı ama. Teslimiyet. Bir önceki videoda teslimiyet bilincine giriş yapmıştık aslında biraz da. Teslim olmaktan biraz bahsetmiştik. Law of Attraction'la arasındaki farklardan bahsetmiştik. Burada artık teslimiyetin derinlerine ineceğiz. Teslim olmak dediğimizde aslında ilk olarak aklımıza gelmesi gereken şey hayrın da şerrin de Allah'tan geldiği bilincine inanmak. Hayatımızda birçok durum vardır ki hayır gibi gözükür ama şerdir. Çok durum vardır ki şer gibi gözükür ama hayırdır. Biz bunu bilemeyiz. Bunu Allah bilir. Bizim burada yapabileceğimiz tek şey teslim olmaktır. Bu inanılmaz büyük bir özgürlüktür aslında. Allah'a teslim olmak, bu hayatta olan biten her şeyin ondan geldiğini ve onun izni olmadan yaprağın kıpırdamayacağı idrakına varmasıdır aslında bir insanın. İnsan bu bilinç seviyesine geldiğinde kişilere ve olaylara bu kadar derin anlam yüklememeyi, korku, sinir, işte belirsizlik, bunlar daha önce
frekans şartını göstermiştik. Hep oraya dönerek ilerleyelim. İşte ortalama 100-150 frekansının altındaki gördüğünüzün hepsi şeytani frekanslardır. Allah'a inanan biri, o inançta olan biri teslim olmuştur. Her şeyin Allah'tan geldiği bilincindedir. Gelen her şeyin de inandığı için hayırlı olduğu bilincindedir. İnanan insan korkmaz. Kendinden emindir. İnanan insan tereddütte kalmaz. Böyle duygular yaşamaz. Kendinden emindir. Allah emindir. Şimdi küçük bir hikayeyle anlatacağım bunu. Parça parça hikayelere böleceğim. Tarihten hikayeler olacak. Kur'an-ı Kerim'den birkaç şeyden bahsedeceğim. Derine doğru ineceğiz biraz daha. Şeriat, tarikat ve hakikat diye bir kelime grubu var. İnsanların genelde sevmediği kelimeler bunlar ama onlardan biraz daha örnek vereceğim. Fırın düşünün. İçeride ekmek yapan bir adam var. İşte fırına şeyi koyuyor, atıyor, bekliyor, geri alıyor, ekmeğini yapıyor falan, böyle bir adam. Şimdi içeri biri giriyor, adamı arkadan ensesine şaplatıyor bir tane. Adam dönüyor, bir tane de ona şaplatıyor. Bu şeriat. Aynı senaryo, adam ekmeğini yapıyor, içeri biri giriyor, adamı arkadan patlatıyor. Adam şöyle dönüyor, bir bakıyor bana kim vurdu diye. Bu tarikat. Yine aynı hikaye, adam ekmeğini yapıyor. İçeri biri giriyor, arkadan buna saplıyor. Adam ekmeğini yapmaya devam ediyor. İşte bu hakikat hali. Bu hale gelelim demiyorum ama o teslimiyet hali öyle bir hal. Geçen Instagram'da paylaşmıştım. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin bir sözünü paylaştım. Kendisini hatta araştırın. Menfaat düşünceleriyle daima insanlara yönelmek, Cenab-ı Hak'tan tamamen yüz çevirmek demektir. Kalbinde Allah'a ortak yaptıklarını çıkarıp atmadıkça, sebeplere dayanıp güvenmekten sıyrılmadıkça, faydanın da zararın da insanlardan geldiği görüşünü terk etmedikçe senin için kurtuluş yoktur. Şimdi birçok arkadaşımız arada bana mesaj atıyor, işte şöyle bir olay oldu, işte böyle oldu, işte buna bir şey söylemen lazım, şuna bir şey söylemen lazım. Bu kadar yaratılmış büyük bir evrende arkamızdaki sadece manzaradan bir derinleşin. Şuradan hike'a girdiğinde 24 saatlik trekkingler var. Uçsuz bucaksız. Dünya bizim güneş sisteminde şu kadarcık bir kum tanesi gibi bir yer kaplıyor. O güneş sistemi o diğer sistemlerin arasında şu kadarcık bir yer kaplıyor. Böyle bir alemlerin içinde sen olaylara ve kişilere o kadar derin anlamlar yüklüyorsun ki. Hasan benim işte canımı yaktı. İşte o beni aldattı. Bu bana böyle oldu. Şu şöyle oldu. Ahmet kim ya? Hasan kim? Yani böyle bir yaratılışın içerisinde hala Ahmet diyorsun. Eğer senin paranı çalanın veya sana tokat atanın Ahmet olduğu bilincindeysen sen olayı hiç anlamamışsın demek oluyor. Bir de olayı anlamlandırmış kişilere hadi Ahmet'e gibi çekimde bulunmaya çalışıyorsun. İnanan ve teslim olmuş kişi hayatı böyle keyfiyle, akışında yaşar. Gelen şeylerden kötü gözükenler de iyidir. Birçok durum. Ya da sınırlara, ülkelere, siyasilere falan çok derin anlamlar yüklüyorsunuz. İşte onun yüzünden böyle, işte şunun yüzünden. Böyle bir yaratılışın içerisinde saygısızlık etmek istemiyorum ama hadi lan yani. Siz kimsiniz? İşte ülkeymiş, sınırmış, başkanmış, bir şeymiş. Başkana göre falan bir şey yok. Allah istedikten sonra. Hazreti Davut'un filmini izlemiştim en son gelmeden Amerika'da. Onların yaptığı filmlerde öğretiler çok daha böyle şey oluyor, güzel oluyor. Bütçeleri biraz yüksek olduğu için. David diye geçiyor hatta. Onun işte böyle saz çalan, saz demeyeyim, böyle küçük bir keman çalan bir çobanken nasıl İsrail'e kral olduğunun hikayesi var. Allah kalbinize bakar. Eğer sizin gideceğiniz bir yol varsa, illahı gelse sizi oradan alamaz. O yüzden kişilere, olaylara bu kadar derin anlamlar yüklemeyin. Nasıl bahsetmiştik Hızır'la Hazreti Musa'nın hikayesinden. Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinde anlatılıyor. Musa peygamber bir gün daha bilgili birini bulabilmek için yola çıkıyor. Allah ona denizin kıyısındaki bir kişiyi bulması için oraya doğru gönderiyor. Musa ve öğrencisi işte yola çıkıyorlar. Bir balık kayboluyor. Hızır'la karşılaşacaklarını işaret ediyor. Musa ve öğrencisi şimdi Cebel Rut denilen bir bölgede, böyle Suriye, Türkiye, işte İsrail arasında bir bölgede Hızır ona bir teklifte bulunur ve birlikte yola çıkarlar. O ilmi öğrenmek ister. Hızır'ın ilmini öğrenmek ister. Yani Hazreti Peygamber'in bile bilmediği bir ilimden bahsediyoruz. İşte teslimiyetin derinliğini o kadar iyi anlayın diye anlatıyorum. Yani Hazreti Musa bu ilime sahip değil. Önce suyun karşısına geçecekler. Orada bir balıkçı teknesi
onlara yardım ediyor. Alıyor teknesine. Onlar karşıya doğru geçerlerken Hızır tekneye bir delik açıyor. Musa diyor ne yapıyorsun işte, bize yardım ediyor, yapılır mı böyle bir şey? Adamın teknesi biraz su alıyor. Hızır da diyor sus diyor, bana karışma. Karşıya doğru geçiyorlar. Devam ediyorlar yolculuklarına. Hızır yolda bir çocuğu öldürüyor. Musa diyor ne yapıyorsun? Bir çocuğu öldürüyorsun, o bir çocuk. Bana karışma diyor. Benim ilmime karışma. Benim yaptıklarıma karışma. Devam ediyorlar. Sonra bir köye gidiyorlar. Orada yardım etmeyen böyle garip bir, yani insanların olduğu bir köy. Orada bir duvar var. Hızır duvarı tamir etmeye başlıyor. Duvarı yapıyor. Niye diyor bu duvarı yapıyorsun? İşte insanlar ne kadar acımasız burada, görmüyor musun? Fakirlere yardım etmiyorlar falan. Bana diyor karışma. Sonra Hızır olayları anlatmaya başlıyor. Gemiyi deldim. Çünkü ileride korsanlar vardı, işte zalim adamlar vardı. Bu adam evine ekmek götürüyor. Balıkçı teknesi bu adamın. Tekneyi hani biraz arızalı görsünler de tekneyi adamın elinden almasınlar diye deldim. Çocuğu niye öldürdün? Çocuk ileride zalim bir kişi olacak. Annesi babası da hayırlı kişiler. Onlara büyük zararlar verecekti. Allah bu çocuğun ölümünü kötü bir geleceği önlemek için takdir etmiştir. Tamam. Peki duvarı niye tamir ettin? O duvarın altında bir gömü vardı. O gömü hazine buradaki 2 yetim çocuğun hakkıdır. Duvarı tamir ettim ki şimdi bu hazine ortaya çıkıp da köylüler hazineye el koymasınlar. Duvarı onaralım ki çocuklar büyüdüğünde kendi hazinelerini alıp koruyabilsinler. Çünkü o bunların hakkı. Yani sonuç olarak metafizik alanda o bir önceki anlattığımız konulara da bağlıyoruz. Bizim gördüğümüz insan frekans aralığında oluşan şeylere bu anlamları yükleyebilme ihtimalimiz matematiksel olarak yok. Hazreti Peygamber bile olsak. Hazreti Hızır'a verilmiş olan ilmin adı ilmi ledün diye geçer. İlmi ledün. Yani işte metafizik alandaki bütün hikayeyi görme olayı. O yüzden biz neyin şer, neyin hayır olabileceğini bilebilecek bir formda yaratılmadık. İlmi ledün bizde yok. İllaki dünyada yaşayan bazı zatlarda bunlar vardır ama bizde yok. Bizim burada yapabileceğimiz tek şey teslim olmaktır. Benim şöyle anlarım vardır mesela. Biraz böyle çok tarihsel, işte Kur'an'dan girdik. Biraz daha hani kendi anlattıklarımıza doğru, kendi dilimize doğru döneyim biraz da. Benim böyle anlarım vardır mesela. İşte yaşadığım bir gün mesela bir duş alıyordum. Böyle bir o içimdeki kiri böyle tövbe ettim yani. Böyle bir içimden attım. O an böyle çocukluğumdan bugüne kadar böyle bir film şeridi gibi gözümün önünden geçti. O an bana yaşattığı, hayatımda benim isyan ettiğim, zorlandığım o anların benim hayatımın en büyük ödülleri olduğunu, en büyük, en güzel hikayeleri olduğunu ve beni bugüne hazırlayan, beni bugünkü o karaktere getiren en büyük şeylerin de o anlar olduğunu mesela gördüm ve onların bağlantılarını kurdum bir anda. Senin o zor diye gördüğün her şeyin hayır olduğunu. Hastalık mı geliyor? O zaman nefis bir şey gelecek. Allah seni çok büyük bir şeyle mi sınıyor? Gönder gelsin. Bunların sonunda gelebilecek ödüller. Gene bak aynı yere geliyoruz. Enerji mekanizmasını düşün. Her yaratılan enerjinin fizik 3. kuralı. Fiziğin 3. third law. Her yaratılan enerjinin zıt bir enerjisi eğer. Zorluk varsa güzellik olacak. Acı varsa mükemmeliyet gelecek. Bazı traveler arkadaşlarımızı görüyorum, işte birçok arkadaşımız işte hayatın anlamı mutluluktur. Benim o eski kafalarım işte. Mutlu ol. Hayatın anlamının mutluluk olduğunu kim söyledi sana? Hayatın anlamı mutlu olmak kadar acı çekmektir. Hizmet etmektir. Aşkı yaymaktır. Paylaşmaktır. Hiçliğe doğru gitmektir. Mutluluk dediğin işte beni şu an bir şeyler verebilmek mutlu ediyor mesela. Atıf Uzun Ömeroğlu'nun söylediği güzel bir şeyle bitireceğim. Şimdi bunlar aslında hayatımızda biz de böyle bu tarz sınavlarda kalacağız. Kalıyoruz da. Bir yerde mesela bir cesaret göstermemiz gerekiyor. Bazen para mı, aşk mı gibi böyle konular geliyor önümüze. Bazen sadakatle sınanıyoruz. Bazen Allah çok veriyor, hadi bakayım dağıtacak mısın? Görelim. İstedin, bir görelim bakalım. Sen benim o dağıtıcı kulum musun gibi. Ya birçok yerde biz sınavlara giriyoruz. Bunlar aslında yere inen ayetler. Yani o ayetler bize iniyor aslında, hepimize. Biz onu görebilenler var, göremeyenler var. İşte idrak edebilmek diyelim. Atıf Uzun Ömeroğlu'nun öğrettiği bir dua. Ya Rabbi, yere inen ayetleri okuyabilmeyi, okuduğum ayetleri idrak edebilmeyi, idrak ettiğim ayetlerle amel edebilmeyi, amel ettiğim ayetlerin de tarafıma tesir etmesini nasip ve müesser eyle. Amin. Ya Rabbi. Biz dosdoğru olduğumuz sürece ayağımıza taş değmeden
yola devam ederiz. Ve bu bilince geldiğimizde de işte Allah'ın askeri olma yolculuğuna doğru gideriz. Oraya gitmeye çalışıyoruz. Hala daha işte yolların daha başındayız. Bir şeyleri öğreniyoruz da. İşte korkmak mı? Kimden, neyden korkuyoruz da? Kimden korkuyoruz ki? İşte oraya geldiğimizde o şeytani duyguların hepsi ortadan kalkıyor. Korkma, her şey ortadan kalkıyor. Nefis bir sohbet oldu. Bizim dediğim gibi bir şeylere bakmadan önce dönüp kendimize bakmamız gerekiyor. Herkes kendi kapısının önünü temizlediğinde dünya tertemiz bir yer oluyor. Biz dosdoğru olduktan sonra neler olacağını göreceksiniz. Kimse önümüzde duramaz elhamdülillah. Hepinizi çok seviyorum. Böyle nefis gene tepelere bir yerlere çıktım. Size bunları böyle yerlerde anlatmak istedim. Biraz böyle dede gibi konuşmuş olabilirim kelime seçimlerimde. Metafizik videosuyla biraz daha bağlayın. Dediğim gibi yani bu boyutta oluşturulmuş bir şey aslında işte Hızır ilminde anlattığım hikayede yine aynı yerlere bağlanıyor. Sen bu boyutta gördüğün şeyde duvarın onarıldığını zannediyorsun. Zandasın. Halbuki orada değil mi neler var? Yetimin hakkı var, onun annesinin babasının duası var, köylülerin oradaki hareket ve davranışları var gibi. Bir de bu nizamın sahibi var. O sahibi ne derse o oluyor. Yoksa köylülerin dediği olmaya başlar. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Efsane olun.